Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda alabileceğiniz en ucuz ve en profesyonel, yani ucuz ve profesyonel olan drift arabasını inceleyeceğiz. Bu drift arabasının markası VL Toys K969. Bu arabanın üstünde 130'luk bir fırçalı bir motoru var. Ve 7.4 voltluk 400 mAh'lik bir pille yarım saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Görüyorsunuz şöyle, zaten el kadar bir şey. Aslında boyu tam 18 santimetre. Şöyle göstereyim. 18 santimetrelik bir Porsche araba. Hatta ben buna ışık kiti de yaptım. Şöyle içine bir switch koydum. Açtığınız zaman ışıkları gayet güzel yanıyor. İçini de göstereyim. İçinde alıcının ve ESC'nin birlikte olduğu bir sistem var. Şurada. Alıcı ve elektronik hız kontrol sistemi bir arada. Burada pili var. Küçücük bir pil. 400 mAh. 2 hücreli 7.4 voltluk. Bu pille bu araç 30 dakika boyunca bu aracı kullanabiliyorsunuz. Motor burada. Gördüğünüz gibi tekerlekler düz. Drift tekeri. Şöyle küçüklüğünü daha da iyi görebilirsiniz. Minnacık bir şey. Ama küçüklüğüne bakmayın, çok iyi drift atıyor. Aslında ben de çok driftten anlayan birisi değilim. Hatta kendime bundan 5 ay önce bir Sakura D4 profesyonel bir karbon fiber şaseli bir drift arabası aldım. Bana 2000 liradan fazla bir maliyeti oldu. Bir kere bile drift atamadım. Çünkü o biraz yetenek, pratik gerektiriyor. Her zaman öyle büyük bir arabayla pratik yapamıyorsunuz. Ama bununla evde her zaman ben pratik yapabiliyorum. Doğal olarak da bir hafta boyunca ben bununla pratik yaptım. Hatta ilk 15 dakikadan sonra ufak ufak drift atmaya da başladım. Birazdan size bunları da göstereceğim. Nasıl drift attığımı göstereceğim daha doğrusu. Ne kadar becerebildiğimi. Şimdi bunun dışında kutudan ne çıkıyor? Hatta şunu da göstereyim. Ben kendime 2 tane 1S lipo bataryayı 2S yaparak upgrade'de, hatta bu 500 mAh'lik bir pil oldu. Bu pille de bu araca taktığımda 40 dakikada bununla oynuyorum. Yani 40 dakika artı 30 dakika 70 dakikalık pilim oluyor. Tek seferde. Tabii bu kutudan çıkmıyor. Bunu kendim yaptım. Onun dışında kutudan ne çıkıyor? Kutudan şöyle şarj aleti. Yedek şeyler çıkıyor. Dişliler. Spur ve pinyon dişlisi. Onun dışında kullanım kılavuzu. Her zamanki normal şeyler. Ve kumanda tabii ki. Kumanda 2.4 GHz'lik bir kumanda. Ya kumandada işte burada sağ sol ayarını yapıyorsunuz, trim ayarları. Burada da hız ayarları. Ama bunlara hiç dokunmanıza gerek yok. Zaten tamamen iyi bir şekilde, ayarlanmış şekilde geliyor. Aracımız bu şekilde. Yani kutusundan çıkanlar bu şekilde. Şimdi gelin biraz drift atalım. Bu arada son bir şey söylemeyi unuttum. Kumanda için 4 tane bildiğiniz kalem pile ihtiyacımız var. Hadi bakalım şimdi nasıl drift atacağız.